Merhaba hanımlar, çok güzel bir hırka modeli anlattım. Yeni kanalıma hoş geldiniz diyorum. Şimdi hanımlar, bu hırka efsane bir hırka. Herkes her bedene göre, her yaş grubuna göre bunu yapabilir, büyütebilir. Şimdi bakın, bu alttaki kullandığım motif sayısı 5 ama siz dilerseniz 4 motiften yapabilirsiniz. Dilerseniz 5 motif, 6, 7, 8, yani arttırabildiğiniz kadar bu modeli büyütebilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini videoda detaylı bir şekilde anlattım. Elimde hırkanın ölçüsüne gelirsek, bakın, omuzdan etek ucu 33 santim, beden genişliği 29 santim. Rahatlıkla 2 yaş grubunda bir çocuğa olur. Kol boyu da 21-22 santim uzunluğunda. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Reklam diyorum hemen çünkü tığ gözüküyor. Bu ip de hanımlar Polosu Softluxe'ün bir ipi. Çok güzel bir tonu. Toplamda 2 tane ip gitti çünkü 250 metre uzunluğunda bir ip. Sadece bu renge 2 ip gitti. Bu renklerde birer tane ip yeterli olacaktır ve hemen örgüye başlayalım. Ve başlamadan önce lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Çünkü yeni kanal olduğu için ekranlarınıza, YouTube'unuza bildirim düşmeyebilir. Onun için bildirimleri açık tutarsanız her video yüklediğim zaman haberdar olursunuz. Hemen başlayalım. Evet hanımlar, önce 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi birinci zincirden tel aldım. Direkt çıktım. 2 zincir çekiyorum. Toplam 12 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi hemen birit noktasından birleştiriyorum ve keselim. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Bu ipleri de böyle içinden saklayacağız. 1-2 zincir çekiyoruz. Bakın, aynı noktaya batıyorum. Yarım bir tel aldım. Bakın, şu 2 tane teli çıktım. 2. Şimdi tekrar 2 teli çıktım. 3, 4. Bir trabzanın birit noktasına toplam yarım çıkmış trabzanlar yapıyoruz. Ve hepsini bir çıkıp kilitledim. Ve 1-2 zincir çekiyorum. Şimdi geldim. Hemen yanına. Yarım çıktım. 1, 2, 3, 4. Kilitledim. 1-2 zincir. Şimdi aynı şekilde toplam 12 tane yaprak olacak şekilde ayarlıyoruz. Zaten burayı 12 tane yaptık. Toplam 12 tane de yaprak
olacak hanımlar. 1 2. Bakın. Yavaş yavaş yapıyoruz. Pardon, 3 tane yapmışım. 4. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, son yaprağı yapıyorum. Evet, bakın. Buradaki bilet noktasından girdim. Direkt çıkış yapıyorum ve bitirdim. Mutlaka sayın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eksik çıkmasın yapraklar. Şimdi farklı renkten köşelerini döneceğim. Bakın, boşluk olan kısımlardan herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlayalım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Burası köşe. Şimdi 1 2 3 1 2 3 Şimdi 1 2 köşe. Bakın. İkinci köşeyi yaptık. Bu birinci köşe, ikinci köşe. Birinci köşenin sağ tarafını yaptık. Bitirirken sol tarafını yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi üçüncü köşeye geldik. İki zincir çektim ve evet, devam ediyorum. Üç. Evet. Şimdi üçüncü, pardon, 1 2 3 4 sonuncu köşeyi yapıyoruz. 2 zincir.
Bakın. Evet. Şimdi birinci köşenin sol tarafını yapacağız. Geldik aynı noktaya, başladığımız noktaya. 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve 2 zincir. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Minik motifleri bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi bu motifi biraz büyütmek istiyorum. Hemen köşeden iki zincir çekiyorum. 3 tane yapıyoruz. Şimdi aynı koyu yeşildeki gibi 3-3 giderek motifi büyüteceğiz. Şimdi çocuklar için hani benim yaptığım model hani 1 yaş arası olduğu için sadece bir sıra gideceğim. Ama işte 2-3 yaş yapanlar diyelim ya da yetişkinler yapanlar birkaç sıra mutlaka örsün. Diyelim 2-3 yaş yapanlar bir sıra daha bu motiften gidebilir. Buraları biraz hızlı örüyorum ki video uzun olmasın. 2 zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde bakın. Farklı hiç işlem yapmadan, zincir yapmadan direkt dolduruyoruz. Bakın böyle devam edelim. Bu şekilde motifi dönüyoruz ve tamamlıyoruz. Zaten köşe birleştirmesini biliyorsunuz. Ben buraya kadar örüp geliyorum. Pardon. Evet, geldik. Son 3 tane yapıp 2 zincir çekiyorum. Ve hemen bir noktasından geldim, bitirdim. Tabii siz büyütmek istiyorsanız aynı bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi hanımlar motiflerimizi yaptık, bitirdik. Tabii daha büyük yaş grubu yapmak isteyenler motife bir sıra daha ya da 2-3 sıra daha fazla örebilir. Şimdi ben hırkada toplam 5 tane bedeninde sadece motif kullanacağım. Kolda da şöyle göstereyim. Bakın 1-2 tane motif kullanacağım. Sağ ve sol 4, bedene 5 motif, toplamda 9 tane motiften hırkayı oluşturacağız. Burayı lütfen çok iyi dinleyin. Şimdi bu renkten de aralarına gireceği için rahatlıkla bedenin genişliği, şu bedenin genişliği hani 55, 56, 60 santime kadar olacak. Biz ekledikçe ona göre ölçü alacağız hanımlar. Şimdi 2 yaş yapanlar, 3 yaş yapanlar mutlaka 6 tane motiften yapsın. Yetişkinler size kaç tane motif gideceğini önce şöyle bir ayarlayın. Ölçün, tamam mı? Hırkanızı da ölçün. Çıkan sayıyla diyelim 100 santim sayı çıktı. 9 santimden pay biçin. İşte 100 tane
100 santim olacak şekilde kaç motif çıkar? Yani 9 tane motiften bir yetişkine rahatlıkla bir hırka çıkabilir. Bu şekilde hesaplarsanız modeliniz olur. Diyelim işte 70 santim uzunluğunda bir beden ölçüsü var. O zaman ne yapacaksınız? Bir sıra fazla örüp diyelim 5 tane motiften yapabilirsiniz. Ya da işte 6 motiften de yapabilirsiniz. 7 motiften de yapabilirsiniz. Tamamıyla hırkanın sizin genişliğine bağlı. Yani bunun başlama sırası 5 olmayabilir. Bir de daha küçük yapmak isteyenler varsa bu sadece şu yeşil sırayı gidip 5 sıradan da yapabilir. Yeni doğan yapmak isteyen varsa. Yani motifi ya ekleyeceksiniz 6, 7, 8, 9 motiften beden çıkartacaksınız. Ya da diyelim 5 motif kullanıp ama 1, 2, 3, 4, 5 sıra örüp birer sıra daha fazla örüp ya da 2 sıra fazla örüp bu şekilde de büyütebilirsiniz hanımlar. 5 motiften örmek isteyen varsa her yaş grubuna göre şu şekilde söyleyeyim. 2 ve 3 yaş grubu örmek isteyenler varsa 1, 2, 3 sıra daha buradan örsün. İşte 4, 5, 6 yaş grubu varsa 1, 2, 3, 4 sıra daha örerek motifi büyütebilir. Yani motiflerle aslında tıpkı yapboz gibi hani parçaları büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre birleştirmek gibi düşünün. Şimdi en sağlıklı ölçüde şu şekilde göstereyim. Birbirine bir ekleyelim. Aradaki santim ölçüsünü alarak da bulabiliriz. Şimdi bu renk çok güzel bir renk. Bayıldım. Şimdi soracağınız için göstermek istiyorum. Bu reklam değil, tavsiyedir. Hani Polosunun ipi bu. Kendi web sitesinden alabilirsiniz. Zaten bakın burada Facebook ve Instagram hesabı var. Rengi 452. Mesela şu yeşil ipim Alize Baby Best'in ipi. Bu koyu yeşil de Polosunun ipi. İşte bakın bu Nako Elite'in. Bu da Nako Elite'in. Hepsi antipiyelik özellikli olduğu için parlaklıkları da birbirine uyduğu için kullandım. Hani fark etmiyor. Uyduruyorum. İplerin işte çeşidine de pek bakmayın. Mesela eğer bir çiçek yapacaksanız eğer elinizde koton iplerden var. Koton iplerden yapabilirsiniz. Hani herhangi bir ipten de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki hani ölçü almayı, doğru örmeyi bilin. Şimdi biraz yakınlaştırıyorum. Aynı şekilde bakın ekleme yapacağımız için sadece 3 köşeyi öreceğiz. 4. köşeyi örmeyeceğiz. İki zincir çekip başlıyoruz. Şimdi besmele çekip Bismillahirrahmanirrahim işimiz rast gitsin diyelim. 3 tane trabzan yaparak başlıyoruz. Aynı sayı. Bakın bu da hem motifi büyütüyoruz hem de motifleri birleştirme tekniği göstereceğim. Zaten birçok videomda bu tekniği bilen var. Bak böyle devam ediyoruz. Tıpkı yeşildeki gibi nasıl ördüysek. Şu an sadece bir köşe dönmeyi göstereceğim. Diğer köşeyi de siz döneceksiniz. Şimdi geldik köşe kısmına 3 tane yapıyorum. Aynı bakın fark ettiyseniz farklı bir işlem yok. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 3 tane. Bu şekilde bu rengin U şeklinde yapıp buraya kadar geliyorum. Şimdi hanımlar bakın U şeklinde ördük. Şimdi ikinci motifi yanına ekleyeceğim. Çok basit. Sadece buranın bir köşesini yaptım. Diğer köşesini en son yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. Tel aldım. Hemen herhangi bir köşeden geliyorsunuz. Trabzan yapıyorum. Şimdi toplam 3 tane olacak. 3 trabzan. Ne yaptık? Bu köşenin, bu motifin sağ köşesini yaptık. Döndük. Şimdi
Hemen buradaki boşluktan sık iğne yaptım. Bakın üçlü grup birbirine, iki köşe birbirine baktı. Bakın buradaki köşeyi örmüyoruz. Bu şekilde gideceğiz. Zaten burası en son olacak. Şimdi devam edelim. Tel aldık. Hemen buraya 3 tane yapıyorum. Şimdi geldik. Sık iğne. 3 tane grup. Şimdi 3 tane yaptık. Geldik. Sık iğne. Tekrar 3 tane yapıyoruz. Sık iğne. Şimdi köşeye geldik. 1 2 3. Şimdi bir zincir. Şimdi buradaki köşeye boşluğa battık. Sık iğne. Tekrar bir zincir. Bu şekilde bakın birbirine ekledik. Şimdi geliyoruz. Burayı örüyorum. Üçlü devam ediyoruz. Şimdi buradan geliyorum. Tekrar aynı şekilde aşağı iniyorum. Burayı örüp köşeye döneceğim. Buraya kadar tekrar geliyorum. Bakın aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi bakın geldik. Şimdi üçüncü motifi birleştireceğim. 2 zincir çekiyorum. Şunu şöyle bir yapalım. Azıcık uzaklaştıralım. Bakın şimdi üçüncü motifi ekleyeceğim. Aynı teknikle gene tel aldım. Herhangi bir köşeden başlıyorum. 3 tane yapıyorum. 1 2 3 ve sık iğne. Bakın boşluktan sık iğne yaptım. Bu şekilde toplam ben 5 tane birleştireceğim. Şimdi hemen bir ölçelim. Bakın bu şekilde ekleyeceğiz. Bir burayı da göstereyim de. Yani aynı işlemi tekrar ediyorum. Aslında çekmeme gerek yok ama pardon bakın atladım. Kafam daldı çünkü. Size ölçüyü göstereceğim diye onu planlıyordum. Şimdi 3 tane yapıyorum. Sık iğne. Şimdi tekrar 3 tane. Sık iğne. Şimdi 3 tane yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu köşeden hemen sık iğne, bir zincir ve döndüm. Bu şekilde hanımlar diğer motifleri de ekleyeceğiz. Dilerseniz şimdi ölçelim. Şimdi iki motiften baz alarak yapacağım. Şu an iki motifin en genişliği 23 santim. 23, 46, iki tane daha eklersem 46. Şöyle hemen 46 yapalım. Siz de bu şekilde ölçeceksiniz. 5 tane yapacağım için bakın. Toplam 57 santim uzunluğunda 5 motif olacak. Bakın siz de bu şekilde ölçü alarak ilerleyeceksiniz. Yani bir hırkanın genişliği toplam 57 santim genişliğinde olacak. Yani bu da şöyle gösteriyorum. Şu kadar bir ölçü
Yani bu kadar bir genişliğe olacak. Yani bir yaş bebeğe rahatlıkla olur. 1-1,5 yaş bebeğe rahatlıkla olur. Şimdi diğer büyük yaş grupları için 6 tane ekleyin, 7 tane ekleyin, 8 tane ekleyin. Hiç sıkıntı değil. Hani siz böyle ekleye ölçün, yapın. Motif ekleyin. Motifi baştan hani örün tekrardan. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde ekleyerek büyük bir hırka düşüreceğiz. Çok pratik bir kalıp anlatacağım. Dikişsiz olarak anlatacağım için hani bu önce alt tabanı hırkanıza göre, penyenize göre ölçü alacaksınız, beden genişliğini. O şekilde önce bunun ölçüsü bir sağlam olsun. Temel sağlam olduktan sonra gerisi kolay hanımlar. Şimdi 5 tane motifi ben birleştirip geliyorum. Siz kaç tane birleştiriyorsanız birleştirin, gelin. Böyle dümdüz uzun bir motif olacak. Şimdi hanımlar bakın, toplam 5 tane motifi birleştirdim. Şimdi ölçelim tekrardan. Siz de bu şekilde ölçerek mutlaka ilerleyin. Eğer eksik gelirse bir motif daha eklersiniz mesela. Bakın, örünce toplam fark ettiyseniz 60 santim yani oldu, yani 58-59 santim oldu. Şimdi bakın, bir yaş için ideal bir ölçü. 5 motiften bakın bu şekilde düşecek hırka. Şimdi yukarı doğru öreceğiz ama önce şu motifin etrafını bir gitmemiz lazım zaten. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu eklediğiniz motifleri, bitirdiğiniz motif ekleme işlemini, ölçünüzü güzel, taban ölçünüzü yaptınız. Hani dediğim gibi yetişkinler için işte kaç motifse, 10 motifse mesela işte eklediğiniz her şey tamam. Bu büyütmeyi, eklemeyi anladınız inşallah. Burasını bu şekilde tamamlıyorsunuz. Şimdi bundan sonra daha geri dönüşü yok. Uyarıyorum sizi. Şimdi bundan sonra şöyle devam ediyoruz. Yakınlaştıralım birazcık. Fazla yakınlaştırdım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burayı örmeye devam ediyorum şimdi. Bakın, bunu böyle komple öreceğiz. Zaten buradan sonrasını yukarı doğru yapacağız. Şöyle örelim. Buradaki iki motifin eklenmiş olan yere ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bakın, geldik, bu motifin köşe kısmının sol tarafı olmamıştı. Şimdi solunu yapıyorum. Şimdi bakın, eklenen yer. Bir zincir buraya, boşluğa, bir sık iğne, bir zincir, bakın aynı köşe oldu. Bir zincir hemen buraya da 3 tane trabzan. Diğer motifin köşesini yapmış olduk. Bu şekilde buraları bitirin. Ondan sonra yukarı doğru öreceğiz. Şimdi hanımlar, ekrana sığmıyor. Böyle uzaklaştıralım. Bakın, böyle uzun bir parça oldu. Şu köşeyi de kapatalım hemen. 2 zincir çekeceğim. Birleştirdim. Şimdi 2 zincir çekip şu hemen buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Yukarı doğru öreceğiz bundan sonra. 3 tane bir yapalım. Şimdi mantığı size anlatmam lazım. Nasıl ölçü almanız gerektiğini de göstermem lazım. Şimdi hanımlar, yukarı doğru öreceğiz. Ben toplamda 10 sıra öreceğim. Ama işte hani 2 yaş yapanlar, 3 yaş yapanlar nasıl kaç sıra örmeniz gerektiğini bir kıyafetten ölçü alarak yapabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle bir elimde bir hırka var. Bunu da kendim ördüm. Bunun yapılışı da eklerim kanala. Videonun sonunda bağlantı eklerim. Koltuk altından bakın, böyle herhangi bir ürün, penye, bluz, sweater, tişört, böyle koltuk altından etek ucunu ölçü alarak yukarı doğru
öreceksiniz. Yani 25 santim olana kadar öreceksiniz. Ya da 6 yaş öreceksiniz mesela. Diyelim kaç santim? 30 santim. Etek ucuyla koltuk altı 30 santim. 30 santim olana kadar öreceksiniz. Yetişkinlerde diyelim 40 santim. 40 santim olana kadar yukarı doğru dümdüz bir şekilde öreceğiz. Şimdi ben toplamda 10 sıra öreceğim. Benim gibi aynı başlayanlar 10 sıra örecek. Daha küçük yapanlar varsa işte kaç sıra diyelim? 8 sıra. 1 yaştan küçük yapanlar varsa 8 sıra örebilir. Ama hani 2 yaş yapanlar diyelim 12 sıra diyelim örsün. 3 yaş yapanlar 13, 14. Hani böyle ikişer sıra fazla her yaş grubuna da göre de arttırabilirsiniz. Zaten bu hırkanın beden uzunluğu sizin isteğinize bağlı. Yani isteyen kısa kullanır, isteyen uzun kullanır. Yani ölçü tamamen sizin zevkinize de bağlı yani. Böyle şimdi örüyoruz hanımlar. Bakın devam ediyoruz. Şimdi köşe dönmeleri göstereceğim. Bakın 3 ile başladık. Şimdi bunu böyle geleceğiz, öreceğiz. Burayı 3 ile bitireceğiz. Ben şimdi komple örüp 3 ile bitirip köşe dönmeyi göstereceğim. Şimdi bu arada şimdi motif birleştirmelerindeki nasıl batacağınızı da göstermem lazım. Şu var ya köşeler. Bu köşelere de üçlü üçlü yapıyorsunuz. Bakın 3. Şimdi bakın buradaki boşluğa değil direkt hemen diğer motifin köşe kısmına batıyorsunuz. Bakın şöyle gösteriyorum. Bu şekilde köşeleri de dolduracaksınız. Birleşen köşeleri. Böyle devam edeceksiniz. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi hemen yapıp gelelim. Evet geldik. Bakın son. İlk başlarken 3 yapmıştık. Şimdi 3 bitiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekip şimdi burayı bir başlayacağız. Çünkü dümdüz yukarı örebilmek için 3 1 3 1 diye yukarı doğru çıkacağız. Şimdi boşluğa geldik. 3 tane trabzan yapıyoruz. Bitirirken de aynı bu şekilde olacak. 3 yapacağız boşluğa, sonra geleceğiz. Bitirince de bir trabzan yapacağız. Sonra yukarı çıkacağız. 3 yapacağız. Şimdi ben burayı böyle örüyorum. Şimdi bu başlangıcı gösterdim. Öreceğim. Sonucunu da göstereceğim. Evet hanımlar bakın geldik son sıraya. Ne yapmıştık? Bu boşluğa 3 tane yapıyorum. Şimdi bir tane. Bu şekilde köşeleri yapıyoruz. Şimdi dönüyorum. Tekrar 3 ile başlıyorum. Aynı buradaki gibi. Trabzana batıyorum. Bir boşluğa 2 tane yaparak 3 ile tamamlıyorum. Bakın 3 1 3 1 olacak şekilde toplam 10 sıra örüp gelelim hanımlar. Yani benimle aynı grubu başlayanlar ama daha büyük yaş grubu başlayanlar ölçünüze göre kaç sıra yapacaksanız örün gelin hanımlar. Ondan sonra işte omuz detaylarını göstereceğim. Bakın dikişsiz güzel bir hırka yapıyoruz. Şimdi hanımlar bakın 10 sıra ördüm. Siz de ölçünüze göre örmüşsünüzdür. Diyelim 20 sıra, 30 sıra, 40 sıra, kaç sıra ördüyseniz. Şimdi bundan sonra parça parça örmemiz lazım. Onun için şimdi böyle katlayıp, çünkü bu dikişsiz bir hırka olduğu için birazcık böyle pay bırakıyorum. Çünkü ilik yeri yapacağız. Böyle birazcık pay bırakıyorum. Sadece ilik yeri için diyelim 2 santim yeterli olacaktır. Şimdi bu sağ sol güzelce işaretleyeceğiz. Sonra tam ortasını bulacağız. Şimdi hemen ayraç alıyorum. Eğer ayracınız yoksa böyle bir ip parçasından ayraç yapabiliriz. Birlikte Şimdi benim ayracım var ama olmayanlar için gösteriyorum. Böyle minik minik 3 tane ip keselim. Tam ortayı buluyoruz. Böyle katlayalım ikiye. Eşit şekilde
Ayarlıyoruz. Tam ortayı bulmak için bu üçlü grupları böyle yerleştiriyorum. Bakın tam ortası burası. Şimdi hemen ipimi takıp işaretliyorum. Böyle bir bağcık atmamız yeterli. Şimdi yanlar için bakın ikiye katlayacaksınız. Parçanız, ürün ne kadar geniş olursa olsun ilik yerini 2 santim şeklinde ayarlayacaksınız. 2 santim boşluk bırakacak şekilde ayarlayacaksınız. İster 0,3 aylık yapın, ister yetişkin, ister small beden yapın ya da XX large yapın. XX large'da ilik yeri geniştir. Biraz geniş tutarsınız. Yani şu kadar 2 santimlik bir boşluk yeterli olacak. Şimdi eşit bir şekilde dağıtalım. Burası burası sol taraf, burası sağ taraf. Şimdi sayalım grupları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. de yaparsak burası olur herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 yaparsak olur. 8. 8 yapmamız lazım. Çünkü 7'de çok açılma oluyor. Bakın 7 bağladım. Ay pardon 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 tam oldu. Yerleştirdiğimde böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Şimdi burayı da böyle işaretledim. Bakın. Buradan burası sol parça, buradan burası sağ parça. Bu bölme de arka parça olacak. Önce buradan biraz çıkıntı yapacağız. Sonra yaka çıkıntısı yapacağız. Şimdi yakınlaştıralım. İşaretlediğim yere kadar örmeye devam ediyorum. Toplam 6 sıra örmeniz yeterli olacaktır bir yaşta. Şimdi onun ölçüsünü göstereceğim. Nasıl yapacaksınız? 1 yaş üstü 1,5-2 yaş yapanlar 8 sıra örsün. 2 yaş yapanlar 3, 4-5 yaş yapanlar 9-10 sıra örsün. Şimdi diyeceksiniz ki bunu kafadan nasıl söylüyorsun? Şimdi onu size bir tane hırkadan, kazaktan örnek göstereceğim. Evet bakın işaretlediğim yer burası. Bu işaretlediğim yere dolgu yapmıyorum. Kaçla başlamıştım? Evet 3 ile başladığım için 3 ile bitirdim. Şimdi dönüyorum. Hemen bir trabzan 3 tane dolgu. Bakın hiç ipi kesmeden örneğime devam ettim. Şimdi yukarı doğru 6 sıra öreceğiz. Hemen örüp geliyorum. Şimdi hanımlar elinize alacaksınız böyle bir penye bluzu, tamam mı? Bunu bakın 6 sıra ördüm ben. Şimdi tam koltuk altı burası olduğu için işaretledik ya buraya. Tam koltuk altı burası. Her zaman hani hangi yaş grubu yapıyorsanız yapın mutlaka omuzun bakın şu kol altıyla bakın şu ikisinin arasının tam ortasını bulun. Tam ortasına göre burnu yani örün. Bakın ben mesela kaç sıra ördüm? 6 sıra ördüm. 6 sıra benim için yeterli. 5 sıra da olabilirdi ama 6 sıra ördüm. Sıkıntı değil. Hani bir iki sıradan hiçbir şey olmaz. Böyle kolun tam ortasını bulun. Bu şekilde burayı uzatın. Şimdi bakın yaka tam yaka doğru gidiyoruz yani. Şu an doğru ilerliyoruz. Şimdi buradan yukarı omuz detayı çıkacağız. Şimdi şunu kesiyoruz.
omuz detayı çıkmamız için buradan değil, buradan başlamamız lazım. Çünkü sıranın örülüş yerini devam ettirmemiz lazım. Yoksa bu desen bozulur. Şimdi yani hangi yaş grubu yapıyorsanız mutlaka omuzun ve koltuk altının ortasını bulun. Ona göre bu sırayı örün. Yani buradaki sıra 10 olur, 20 olur. Hani kaç yapıyorsanız, yani örnek olarak 20 dedim. Yani değişiyor hanımlar. Mesela yeni doğanda diyelim bu 4'tür mesela. Hani bu şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi ipi kestiğim için şimdi buradan başlayacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi ortasını ayarlamaya çalışıyorum omuz sırasını. Şuradan böyle yapsak, buradan başlasak yaka genişliği bu kadar ve ilik yeri, evet, bu kadar yeterli olur. Buradan başlayalım. Şimdi bakın 1 ile başlamıştım. 1 ile bitirdim. Bu sefer 3 ile başlayacağım. Bakın başlama sayılarınız da çok önemli. Buna da çok dikkat edin mutlaka. Şimdi 2 zincir çekip 3 tane örüyorum. Bakın 3 ile bitiriyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum örmeye. Tam omuz hizasına gelene kadar öreceğim hanımlar. Bu kaç sıra olur tahminen göstereyim. Şimdi bakın. Yaka kısmı, burayı biz lastik yapacağımız için burası kapanacak. Hani bayağı bir kapalı yaka olacağı için omuzu böyle küçük başlık 1, 2, 3, 4. Daha büyük yaş gruplarında 5 olun. Böyle ortasını alın. Bakın tam ortasını buldum. Omuzu başladım. Siz de, pardon, uzak şey gözüktü. Bakın bu omuz payını böyle ikiye katlayın, şu yeri böyle tam ortasını bulun. O şekilde omuzu belirleyebilirsiniz. Burada ben size aslında hem pratik hırka yapımını gösteriyorum. Şimdi yukarı doğru, bir saniye Zehra. Yukarı doğru bir herhalde 5 sıra daha öreceğiz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra galiba öreceğim ya da 4 sıra. Şimdi örüp geliyorum 4 sıra. Bakın şimdi toplamda 5 sıra ördüm. Çünkü bakın tam böyle 5 sıra yetti. Bu sıra sizde daha fazladır, belki daha eksiktir. Diyelim 6 sıradır, 7 sıradır. Hani buradaki sayılara takılmayın. Şöyle hemen ölçüsünü de vereyim. Bakın 5 santim. Buradan da ölçtüğümde şu hizadan 6 santim. Toplamda bakın 12 santim uzunluğunda. Bakın koldan da omuzu topladığında bakın 12 santim yapıyor. Bu şekilde sol parçayı örüyoruz. Şimdi sağ parçaya geçiyoruz. Sağ parçada da aynı şekilde, şimdi sıra farkı olmaması için buradan başlıyoruz. 3 ile başlayacağız. Çünkü köşemiz 1. Yakınlaştıralım. Şimdi buradan başlamıyoruz. Buradan başlıyoruz. Çünkü burada da aynı şekilde yapmıştık sol taraftan. Aynı işlemi buraya yapacağız. Kaç sıra örmüştük? 6 sıra örmüştük. Solu. Şimdi sağda 6 sıra örelim. Gelelim. Tabii siz kaç sıra ördüyseniz ona göre buradan başlayarak yapın. Bakın bu iç taraftan başlamamın sebebi, bir böyle gittik bir böyle gittik. Hani bir sağ bir sol, bir sağ bir sol gittik ya. Aynı usulü de omuzla, bu yakada da yapmak zorundayız. Eğer yani yapılacak başlangıcı da dikkat edin, ters. Bir ters bir düz gittiğimiz için tersten, şimdi burası ters olduğu için şimdi düz gidiyoruz. Hani bu başlama yönlerinde mutlaka dikkat edin. Şimdi 6 sıra örün, sonra omuza geçeceğiz. Şimdi hanımlar, arkayı da ben ördüm ki videoyu sürekli çekmek sıkıntı oluyor. Önceden bir ön hazırlık yaptım. Şimdi sol tarafı örmüştük.
Öyle bırakmıştık. Sağ tarafına ne demiştim? 6 sıra örün. Şimdi omuza geçeceğiz. Şimdi ipim yetmediği için kestim buradan. Tekrar ipi siz kesmeyin. Çünkü bakın omuz yeri buradan yukarı çıkacağız. Sağ taraftan. Bakın ters yönü karıştırmayın sakın. İpim yetmediği için bu şekilde kesmek zorunda kalmıştım. Şimdi devam ediyoruz. Toplam kaç tane örmüştük burada? 1, 2, 3, 4 tane üçlü örmüştük. Şimdi bu boşluklara 4 tane yapıyoruz. Bakın bu şekilde sağ tarafın omuzunu devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Üçlü başladığımız için 3 ile bitiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Toplam kaç sıra örmüştük burada? 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Şimdi aynı şekilde buraya 5 sıra örüp gelelim. Devam ediyoruz. Şu an ikinci sırayı örüyorum. Şimdi arkayı göstereceğim size. Evet, böyle. 5 sırayı tamamlayalım, bitirelim, arkaya geçeceğiz. Şimdi önü bitirdik. Sağ ve sol önü bitirdik. Şöyle göstereyim. Şimdi arka omuza söylemem gereken bir detay var. Bakın. Buradan işaretlemiştik. Yukarı doğru örmüştük ya. Toplamda kaç sıra örmüştük? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüştük. Değil mi? Ondan sonra buradan yukarı 5 sıra ördük. Toplamda 11 sıra. Buradan yukarı 11 sıra. Şimdi omuzda da aynı şekilde toplamda 11 sıra öreceğiz. Ama ön tarafta ön yaka düşüklüğü olması için hani burada 6 sıra ördük ya. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra öreceğiz. Sonra 2 sıra sadece omuz payı çıkarak arkayı tamamlayacağız. Bunun sebebi arka ense yüksekliğini yapmamız, ön yaka düşüklüğü olması. Yani genelde bütün kıyafetlerde arka ense yüksekliği vardır. Yaka düşüklüğü olur. Yani kıyafetlerin kuralları budur. Şimdi bakın bu yönden ipi takacaksınız. Hayır, buradan değil, pardon, burası ters. Şimdi bakın ters burası. Tersinden, çünkü buradan başlamıştık, böyle geldik. Bunu da aynı şekilde bakın buradan başladık, böyle geldik. Arkayı da aynı şekilde buradan değil, burası boşluk. Buradan başlayıp böyle örüyorsunuz. Toplam ben 9 sıra ördüm. Diyelim sizler burayı 8 sıra ördüyseniz bu arkayı 2 sıra daha fazla öreceksiniz. Ya da 3 sıra fazla öreceksiniz. Bak ben şimdi 6 sıra ördüysem burası 9 olduysa toplamda 3 sıra fazla ördüm arkayı. Sizler de öne göre arkayı 3 sıra fazla örüp omuzdan kısacaksınız. Şimdi omuzda burada mesela 5, burada 2 yapacağım. Çünkü 5'in 3'ünü buraya verdim. Şimdi omuz için buradan başlamayacağım. Çünkü bakın trabzanlar bana bakıyor. Ters başlamam lazım. İpi başlangıcı bakın burada. Şimdi aynı şekilde örneğe devam ediyorum. Bakın üçlü olduğu için yakınlaştıralım. 2 zincir çekip bir trabzan, boşluğa 3 tane
Bakıyorum. 1, 2, 3 tane var bu tekli trabzanda. 3 tane aynı şekilde olacak. Şimdi buraya bir trabzan. Şimdi son sırayı, ikinci sıraya gidiyorum. Şimdi hiç ipi kesmeden omuzları birleştirelim. Bakın burası hiç ipi kesmeden şu omuza bir bakın, ön yüz burası, burası ters. Ön yüzleri birbirine gelecek şekilde katlıyoruz. Tersler dış tarafa bakacak. Hemen şu iki omuzu birbirine dikiyoruz. O da sık iğne tekniğiyle şu şekilde yapıyoruz. Evet, sık iğne tekniğiyle bu şekilde birleştiriyoruz. Evet. Şimdi bu arkanın da bu omuzunu da yapıyoruz. Buradan başlayacağız. Çünkü bakın ön yüzü arka tarafta olduğu için tersi bize bakacak. Buradan başlayın. Omuzları da birbirine ekleyin. Gelelim. Burayı göstermeme gerek. Aynı bu tekniği buraya uygulayacağız. 1 ve 2 sıra gideceksiniz. Pardon, bu bir tane olacak. Çünkü 3 ile bitti. 1 1 3 3 3 1 olacak. Yapın 2 sıra. Sonra birbirine çatın, gelin. Şimdi hanımlar, tığ ile gösterdiğim yer arka lastik yerinin başlangıcı. Sık iğneyi tam arka ortasından başlayarak sık iğne gidiyorsunuz. Köşelerde arttırma yapacaksınız. Zaten videoda gösterdim. Ondan sonra lastik yapımına geçiyorsunuz hanımlar. Videoda kol gözüküyor ama o kola lütfen takılmayın. Çünkü ben o kolu söktüm. Tekrardan kol, yeni farklı bir kol anlattım. İlerleyen videoda zaten göreceksiniz. İnşallah bu videoyu, bu ses kaydını dinlemişsinizdir. Şimdi bakın şuradan taktım. Güzelce sık iğne yaptım komple. Normal sık iğne tekniği uygulayarak yapıyoruz hanımlar. Şimdi şu köşede göstermem gereken 2 tane batıyorsunuz. Şu zincirin olduğu yere 2 4. Şimdi bakıyorum kaç tane yapmışım. Evet, 2 2 4. Ve şuraya da 2 tane yapıyorum. Bu köşelere bu şekilde yapmak zorundayız. Böyle sık iğne yaparak komple çevresini dönüyoruz. Ondan sonra aynı koldaki gibi manşette nasıl ördüysek yapacağız. 8 değil de 5 tane sık iğne ya da 6 tane sık iğneden ilek yerini yapacağız. Böyle hanımlar, geliyorsunuz. Bakın ipi buradan ben taktım. Geldim, döndüm komple çevresini. Şu köşeyi de gösterdim. Aynı şekilde burada da 2 4 2 yapıp 8 tane yapıp böyle geliyorsunuz. Sık iğne komple yapıp gelelim. Şimdi bakın geldik. Arkayı da sık iğne güzel başladı noktaya. Şimdi aynı koldaki gibi yapacağız. 1 2 3 4 5 tane yeterli olur diye düşünüyorum.
5, 6 yapsak. Evet, şimdi bakalım 2, 4, 6 zincir çektim. Şimdi bunu 5'e düşüreceğiz. Aynı koldaki gibi bir sık iğne, 2 sık iğne, 3, 4 ve 5. Şimdi geldik, hemen yanına batıyoruz. Çıkış yaptık bakın. Şimdi diğer yer için hemen geldik. Bakın kaydırdım ipi. Çıkış yaptım. Şimdi döndüm. Aynı koldaki gibi yapıyoruz. Toplam 5 adet olacak. İlik yeri içinde sağ tarafta ilik yeri açacağız. Şimdi önce bunları böyle güzelce sırayla bütün zincirleri dolduruyoruz. Bakın aynı mantık. Şimdi hemen yanına batıyorum. Çıkış yaptım. Kaydırdım. Tekrar çıkış yaptım. Bu şekilde komple çevresini gideceğiz. Köşelerde de hiç sıra atlamadan sırayla devam edeceğiz. Farklı bir işlem olmayacak. Köşeyi de bu şekilde döneceğiz. Şimdi komple çevresini yapalım. Şu an kaç tane yaptım bakıyorum. 1, 2, 3, 4 galiba. İşte böyle sayarak yaparsanız sıkıntı olmaz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Evet, doğru yapmış. Şimdi 4, 5. Bakın aynı koldaki gibi dönüyoruz. Ay, alamadım. Neyse hanımlar, bunu böyle gelin. Burayı da aynı böyle hiçbir şey yapmadan sırayla birer birer batarak, çünkü burada artırma yapmıştık, hiçbir şekilde kasmayacak. Böyle döneceksiniz, yapacaksınız. Diğer tarafta ilik yeri açacağız. Bakın böyle güzelce kenarlarını gittim. Şimdi bakın köşe olan yere geldim. Hiç sırayı bozmadan devam ediyorsunuz. İlik yapacağım yere geldim. Köşe kısmına. Bu arada kolu söktüm. Başka bir teknikle anlatacağım. Farklı yaptım. Daha basit anlayabileceğiniz tarzda. Şimdi önce bunu zaten yayınlayacağım. Sonra kolu göstereceğim. Bakın burası köşe ya. Hiç farklı bir işlem yapmıyorsunuz. Böyle devam. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi burada fazla arttırma yapmamızın sebebi buranın rahat dönmesiydi. Şimdi bunun geldik buraya kilitledik. Şimdi ikinci sık iğne için kaydırdık. Bu şekilde yapıyoruz. Mutlaka sayın 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim, döndüm. Bakın sırayla hiçbir şey atlamadan, arttırma yapmadan devam ediyorum.
Biz zaten bu sık iğneye giderken arttırma yapmıştık köşelerde 8 tane. Bu 10 tane de olabilir. Yani daha tam köşeli dönmesini istiyorsanız öyle de olur. Yani şuradaki bakın şöyle göstereyim. 2, 4, 2 tane yapmıştık ya, toplamda 8 tane var. Mesela 10 tane olabilmesi için buraya 4 yerine 6 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Yani bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada artık eski kanalımdan devam etmeyeceğim. Yeni kanalımdan devam ediyorum. Eski kanalım maalesef algoritmayı bozduğum için tamamıyla çöp oldu. Onu inşallah en yakın zamanda devir edeceğim. Bu sayfamda da yeni videolar yayınlayacağım. Böyle geldik. Bakın hiçbir şekilde fark ettiyseniz ne arttırma ne eksiltme yapmadım. Düz devam ediyorum. Şimdi ilik yeri için yapacağız. Şimdi ilik yerini şöyle hırkayı yaptığımız zaman buradan açalım hemen bu sırada. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane ya. Bir zincir çekiyorum. Çok ince bir minik bir şey oldu. 2 zincir çeksek artık bu boşluğa göre güzel inci düğme, minik düğmelerden takabilirsiniz. Bu şekilde ilik yerini açmış olduk. Şimdi döndük. Şimdi buraya bir tane yapmak zorundayız. Çünkü 1, 2, 3, şimdi 4 ve 5. 2 zincir çekmemin sebebi buradaki boşluğu biraz büyütmekti. Şimdi örneğe devam ediyorum. İstediğiniz aralıkta ilik yeri yapabilirsiniz. Çok güzel bir teknik bu. Hani ben çok beğeniyorum bu lastik formunu. Böyle işte yapıyoruz hanımlar. İlik yerinde gördünüz. Tabi burayı 5 değil de 7 yapanlar ya da 6 yapanlar aynı şekilde böyle yapacak. Diyelim 7 yapanlar 3 tane sık iğne, 2 zincir, boşluk atlayacak, tekrar 3 sık iğne. Tam böyle iliği ortalayacaksınız. Şimdi ben örmeye devam ediyorum ve bitireceğim. Böyle örmeye devam edeceksiniz. Geleceğiz. Burada ondan sonra buraya kadar geleceğiz. Ondan sonra bunları birbirine dikeceğiz. Şimdi ben hemen burada da bir kolu göstereyim nasıl başladığımı. Bakın normalde şunu bir uzaklaştırayım. Normalde böyle motifli kol çalışması yapmıştım. Ama bunu size ölçü almanız için bayağı bir zorlanacaktınız. Tamamıyla değiştirdim. Motifli kol yapmayacağız. Tıpkı bunun gibi kol yapacağız. Şimdi örgüye yeni başlayanlar için zordu anlatmam. Bir de görüntüsü hoşuma gitmediği için söktüm. Şu an sizin gözünüzün önünde söküyorum. Şimdi bunu böyle ilik yerleri aça aça yapacaksınız. Devam edeceksiniz, dikeceksiniz. Şimdi videoda kesinti olmaması için hemen kola atlamak zorundayım. Şimdi bakın boşluk var ya, bu boşluktan takıyoruz. İki zincir çekip bu boşluğa 3 tane yapıyorum.
üçlü üçlü gruplar yaparak kolu aşağı doğru öreceğiz. Şimdi şunu şöyle yapayım. Ya burada biraz daldan dala atladım ama şimdi video çekmek sıkıntı oluyor. Şimdi şu kolun başlangıcını göstereceğim. Siz videoyu geri alıp yaparsınız. Şimdi böyle devam ediyoruz. Bakın bunlara, boşluklara direkt yapıyorum. Üçlü üçlü. Bakın bunlara batmıyorum. Direkt boşluk. Direkt boşluğa batıyoruz. Evet, burada ne yapmıştık? Buraya batmıştık. 3 tane. Hemen bakın boşluğa geldik. Evet, biraz sökmemiz lazım. Yani bu hırkayı anlatırken gerçekten çok yaptım söktüm yaptım söktüm, baya bir zorlandım. Yani size nasıl daha iyi anlatabilirim diye. Şimdi ben her türlü uydururum ama sizlerin şimdi nasıl desem, yapabilirsiniz tabii ki ama uyduramayanlar olacak. Onun için yani bu kolu en basit olarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geldik bakın başlandığımız noktaya, hemen birit noktasına geldik, battım, birleştiriyorum, çıkış yaptım, 2 zincir çekiyorum. Şimdi tek yön yapmayacağım. Bakın şu an dış taraftan ördüm. Şimdi iç taraftan öreceğim. Bir iç bir dış örerek kolun buradaki başlangıç yerini kaydırmıyoruz hanımlar. Bu çok önemli. Çok kötü duruyor kayınca. Bakın başlangıç yeri hep burada koltuk altı dikişi gibi oluyor. Zaten hiç de anlaşılmıyor. Bir iç bir dış örerseniz. Bak, ikinci sırayı da bakın şimdi içeriden örüyorum. Şimdi bu kolun komple çevresini iç kısımdan örelim. Artık yeni kanalıma gelenler, eski takipçilerim var. Kimler geldi? Hepsini eğer yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Birçok kişi zaten yeni kanalım bilmiyor. Bildirim tabii doğal olarak düşmüyor. Çünkü shorts videolar paylaştığım için artık
kanalımdaki tüm abonelere bildirim gitmiyor zaten. Tamamıyla işte eğer YouTube kanalı yapıyorsanız, işletiyorsanız, sakın uzun video paylaşıyorsanız sakın shorts, kısa videolar atmayın. Benim gibi mahvolur kanallarınız. Zaten birçok kişinin kanalını hatta inceledim. Shorts paylaşanların izlenmeleri hep düştü. Ama shorts paylaşmayan birkaç kanal gördüm. Onların izlenmeleri gayet iyi. Yani onun için işte genelde eski kanaldan ben verim alamadım. Şimdi hanımlar, ikinci sıraya bakın, iç kısımdan ördüm. Şimdi döndüm, dış taraftan örüyorum. Bu şekilde kolu bedenin uzunluğuna göre örüyoruz hanımlar. Ondan sonra bu lastik kısmını göstereceğim. Ama lastik yapmadan önce bir kestirme tekniği var. Onu mutlaka yapmamız lazım. Yoksa kolunuz kötü olur. Kol manşet olan yer. Bakın 3. sıraya da dışarıdan ördüm. Bir iç bir dış yaparak kolu uzatıyoruz hanımlar. Hani kaç sıra ördüm demeyeceğim. Çünkü bedeniniz neyse, kol bedeniniz, bakın şöyle göstereyim. Şunu böyle katlayacaksınız. Bedenin uzunluğuna göre öreceksiniz. 2 tane farklı renk kattım. Uzunluğuna göre öreceksiniz. Sonra lastiği ekleyeceksiniz. Yani toplamda ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra ördüm. Sizler modelinizin büyüklüğüne göre bunu yapacaksınız. Şimdi ben kolu bitirip manşete kadar öreyim. Bunu da böyle gelip buraya kadar öreyim. Göstereceğim. Evet hanımlar, bakın ilik yerini ben buradan değil de tam motifin yanından ilik yerini yaptım. Toplam 5 tane ilik yeri açtım. Şöyle göstereyim. Şimdi geldik, bakın ördük. Hiç bakın eksiltme artırma yapmadan yakayı yaptım. Şimdi buradaki son yeri göstermek istiyorum. Bakın son bir sıramız kalmıştı. Bakın 1-2 tane boşluk kaldı. Sık iğne yapıp evet pardon, bir taneymiş. Buradan bunu böyle geldik. Çektik ve bitiriyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bunu dikeceğiz. İğnem vardı burada. Şöyle ucunu yapalım. Şimdi bunu böyle Şimdi hanımlar, deminden beri video çektim sanıyorum. Meğersem çekmemişim. Ekran karanlık olunca anladım ki kayıt tuşuna basmamışım. Şimdi hanımlar, böyle geldik, ördük. Toplam 5 ilik yeri yaptım. Şöyle uzaklaştırayım. Burada beğenmedim ben. Tam motifin bitiş hizasına göre ilik yerini ayarladım. Geldik, döndüm. Gösterdiğim gibi ilikleri açtım. Şimdi en son yaptık. Bakın aşağıda bitti. Çünkü daha batacağım. Boşluk kalmadı. Hemen yakınlaştıralım. Şöyle göstereyim. Bakın. Burayı da sık iğne yaptım. Bakın daha batacağım yer kalmadığı için şimdi burayı dikiyorum. İsterseniz tığ ile de sık iğne tekniği kullanabilirsiniz. Ama iğne ile yaparsanız daha muntazam olur. Bu şekilde birbirini ekleyelim.
Böyle de ipi de içinden yürüttük mü tamamdır. Şimdi hemen kol kısmına geçiyoruz. Bakın bu şekilde birbirine ekledik. Şimdi hemen koluna geçiyoruz. Renk geçişini yapıyoruz. Bir tanesini ördüm. Siz tabii isterseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi bakın bu yeşili içeriden başladım. Şimdi bu koyu yeşili dışarıdan başlayacağım. Çünkü sıraya aynı şekilde bir iç bir dış olarak renk ekleseniz de devam etmek zorundasınız. Bu şekilde ikinci rengi ekliyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu kolun komple çevresini böyle gidelim. Ondan sonra manşet yapımını göstereceğim. Şu manşet yapımında kestirme var. Kestirmeyi mutlaka anlatmam lazım. Böyle devam ediyoruz. Evet, örerken de sizler yeni gelenler kanalıma yorum yaparsanız çok sevinirim. Siz yorum yaptıkça artık yeni kanalım başka insanlara gözükecek, daha çok kişiye erişecek. Böyle devam ediyoruz. Zaten bundan sonrası da çok kolay olacak. Son işlem yapıyoruz zaten. Kol. Bu hırka var ya, bitmeyen hırka oldu gerçekten. İlk defa elimde böyle kalan bir hırka. Yaptım, söktüm defalarca, bir türlü tutturamadım. Halbuki aslında çok basit. Niyeyse bir türlü yapamadım. Ama şimdi inşallah yapacağız. Şimdi ipin kendi renginden aldım ama manşetini isterseniz bu tonda yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Şimdi hemen başladığım noktaya bu rengi takıyorum. Şöyle bir tutturalım. Şimdi bir sık iğne. Şimdi bir tel aldım. Hemen gittim diğer birit noktaya battım. Bakın. 1 2. 2 tane tepeyi teke düşürdüm. Bir sık iğne. Şimdi 1 2. Şimdi kestirdim. Şimdi bir sık iğne. Bu şekilde bir sık iğne, bir kestirme yapıyoruz. Şimdi bir sık iğne, şimdi bir kestirme. Bu şekilde manşetin darlık kısmını ayarlıyoruz hanımlar.
Kestirme denk geldi. Şimdi buradaki yere batmayın. Ama dilerseniz de batın, sıkıntı yok. Bir tane sık iğne yapalım. Birleştirelim diyeceğim ama gerek yok yani. Buraya batmaya gerek, çünkü bu zincirin yeri. Şuradan böyle yaptık, bitirdik. Şimdi toplam 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer manşette de aynı şekilde yapmıştım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. 6 tane mi yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 6 tane yapıp 5 tane sık iğne. Şimdi bakın, 6 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hemen buradaki bir ip noktası battım, çıkış yaptım. Bitti. Şimdi diğer ikinci sık iğnenin yerine kaydırıyorum. Şimdi bana bakıyor ters döndürerek. Şimdi sayıyoruz. Sayarak yapın ki karıştırmayın. 5 tane sık iğne olacak artık bundan sonra. 2, 3, 4, 5. Bir zincir. Şimdi döndük. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen çıkış yaptım, kaydırdım, döndüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir. Bakın, yavaş yavaş oluşmaya başladı. Aynı yakada yaptığımız gibi, ama yakada kestirme yapmamıştık sık iğneyle. Sadece manşet kısmında kestirme yaptık. Onu da güzel düşsün diye. Bu şekilde örmeye devam ediyorsunuz. Şimdi şurası biraz zorlanıyorum ama buradan hemen kurtardım. Böyle hanımlar, artık örüyoruz. Son sık iğne kalana kadar, boşluğa kadar örüyoruz. Bakın böyle. Şimdi şunu böyle çekiştirin, buraya batmışım yani. Buraya sakın batmayın, yanlış yaparsınız. Kaydırın. Şimdi tekrar kaydırıp dönün. Şimdi buranı anladınız. Şimdi aynı bu şekilde bakın. Son boşluğa kadar öreceğiz. Şimdi şunu söküp size göstereceğim. Aynı devam ediyorsunuz. Bakın. Şimdi bakın. Kaydırdım. Şimdi bir tane kaldığı için buraya da batıyorum. Bu sefer bu sırayı örmek zorundayım. O zaman boşluk olur, kötüdür. Şimdi burayı böyle örüyorum ve bitiriyorum. Aynı çekiyorum. Bu sefer yukarıdan aşağıya doğru dikiyorum. İğnem nerede? Eyvah, iğneyi olduğum yerde kaybettim. Neyse. Siz aynı şu arkayı nasıl, bakın şurayı nasıl diktiyseniz burayı da böyle iç kısımdan iğne ile güzelce dikeceksiniz ve hırkayı bitiriyoruz hanımlar. Son bitirip geliyorum hemen.
Evet hanımlar, ya hırkayı bitirdim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii bunun kolunu kısa yapıp da yelek olarak da tasarlayabilirsiniz. İçini temizlemedim. Siz içini temizlersiniz. Ben ne zaman boş olursam o zaman temizleyeceğim. Bu şekilde hanımlar hırkamız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni kanalım olduğu için gerçekten çok önemli beğeni yapmanız, yorum yapmanız. Ve hangi modelleri istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Bundan sonra yeni videolar yayınlayacağım. Her hafta bir video atmaya özen göstereceğim inşallah. Yavaş yavaş kanalımı toparlamaya başlayacağım. Bu şekilde hanımlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi herkese kolay gelsin. Bu arada hemen bu hırkanın peşinden, bu motiften çok güzel bir yelek anlatacağım. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi herkese kolay gelsin.